Ne yapıyorsunuz lan? İyi misiniz? He's so big. Kocaman. Yeah, it's very big. Baksana ne güzel görünüyor ya. I'm gonna hit him. You gonna eat? Eat him. Selamlar, selamlar. Nasılsınız? Sizlere Comuna Trese'den 13. bölgeden selamlar diyorum dostlar. Şu an Medellin'in zamanında en tehlikeli olan ve en fakir olan mahallesindeyiz. Şöyle sizlere göstermek istedim mahalleyi. Arabayı mı yıkıyor abi? Bir grupla beraberim. Onları da tanıştıracağım sizle. Dün akşam tanıştık. Bu mahallede ne yaptıklarını da göstermek istiyorum. Beni davet ettiler. Ben zaten buraya gelme planım vardı. Dedim onlarla geleyim, hem onların ne yaptığını göstereyim hem de mahalleyi beraber dolaşalım istedim. Burayla ilgili çok fazla hikaye var. Onları da paylaşmak istiyorum sizinle. Bir zamanlar Medellin'in, hatta Kolombiya'nın ve hatta dünyanın olduğunu söylüyorlar. En tehlikeli ve en yoksul mahallesindeyiz şu an. Comuna Trese diye geçiyor, yani Comuna bölge diyebilirim. 13. bölge olarak adlandırabiliriz burayı Türkçe'ye çevirecek olursam. Brezilya favelaları gibi. Grubu da söyle sizlere göstereyim dostlar. What's up, bro? Welcome to Comuna Trese. Bu arkadaşlarla, daha doğrusu Bazil'le dün akşam tanıştık. Benim kaldığım hostele geldi. Orada tanıştık. Dedi ki biz böyle bir organizasyon yapıyoruz dedi. Comuna Trese'de bir mahalleye gidip, burası bir bölge çünkü, bir sürü mahalleden oluşuyor. Bir mahalleye gidip orada çocuklar için yemek pişiriyoruz, yardım ediyoruz onlara dedi. Gelmek ister misin bizimle dedi. Ben de seve seve dedim ve şu an buradayız. Bir STK'nın, bir organizasyonun parçasıyım şu an, yani öyle gözüküyor. Onlarla birlikte mahalleye geldim. I like the Turkish language. Super big districts, and we are in the parts the more poor of all the districts, you know. But there are parts a lot tourists, you know. But here they are only poor people, and we're gonna do food for the children. Abi baksanıza insanların yaşadığı yerlere ya. Suntadan yapmışlar şeyleri, dış cepheyi. Öyle tuğladan yapan da var. Şanslı olanlar diyoruz çünkü burası hakikaten yoksul bir mahalleymiş. Ana! Ne yapıyorsun? İyi misin? Hola, buenas. Bien, okay. ¿Cómo estás? Muy bien. He's friend of me. Burak. Burak. Mucho gusto. Chidi. Sí. Mucho gusto. ¿Qué pasa, pues? Bien. Bien. She's the cooker. ¿Qué haces música? Hola amigo. ¿Qué más pues? ¿Cómo está? Hatırlıyor musunuz, Brezilya'da bir favelayı ziyaret etmiştik. Hatta ben orada kalıyordum, Vidigal de Rio'da. Oraya benziyor. O videoyu da izleyebilirsiniz kanaldan. ¿Cómo estás amigo? Bien. ¿Cómo te llamas? Samuel. Samuel, Burak. Mucho gusto. ¿Cuántos años tienes? 11. 11 yaşındaymış. Ve aşağıda abiler çalışıyor. ¿Dónde está tu escuela? Allá abajo en la loma. The school is for here. School is there? Yeah. Okul yukarıdaymış abi. Şöyle şurayı göstereceğim ama şurası kapatıyor. Zaten göstermiştim aşağıdan bir yerden. Şuradaki evleri görüyorsunuz değil mi? Bunlardan bir tanesi okulmuş, tepedeki. Otro lado? Aha, diğer tarafta. Şuranın diğer tarafındaymış okul. Ha, baksanıza insanların yaşadığı yerlere. Every day he gonna eat because his mom is the woman who do the eats. She's the cooker. Ah, okay. So What's you up? don't have one cooker, more. No, we have two. Hola. ¿Cómo está, señora? Hola, bien, gracias a Dios. Bueno, los dejo. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Hola. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Ahí. Ok, ahorita nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao. Ciao. And here, every day, people come to cook. The history is they are a gringo, you know, American people, and he come here and he paid all the food, but there are problem between him and other people of here, so he can come now, but he already okay. paid. But Okay. we go for him, you know. He don't come. Yes. He doesn't come, but he pay for food, Yes. so you can provide food for Yeah. the kids. Yes. Only kids? Yeah, they only kids. 115, just at the 12, but Okay. every day. Every day.
because some of these children have only one meal a day, you know. So it's very poor neighborhood. Yeah, really poor. Why we have to cook something good like con fruit, legume, carne, Yeah. you know? Hola, buenas. Yemeği yaptıkları yer burası. Burada yapıp burada dağıtıyorlar. Aa bak burada mutfak var, ablalar başladı. Grubun lideri. Ablalar burada başladılar. Şöyle mutfağı da göstereyim sizlere. Aa derin dondurucuları var. Burada tavuk et bir şeyler saklıyorlar. Güzel yemekler pişiriyorlarmış. Burada pişiriyorlar kazanlarda. Ondan sonra şuna koyuyorlar. Aa burası ocak pardon. Burada sanırım sıcak tutuyorlar ya da ızgara cızbız vesaire bir şey yapıyorlardır. Ondan sonra burada da dağıtıyorlar. Manzara güzel. Favelalarda her zaman manzara güzel olur. Baksanıza insanların yaşadığı şu evlerin koşullarına bakın. Yani suntadan, tahtadan yapmışlar dış cephesini. Hatırlıyorsunuz böyle arada boşluklar vardı. O da Medellin manzarası. Birazcık puslu tabii sabah olduğu için. And I think you have to know film this part because there are old people who say to us that to be careful here because Be careful that part. yeah, that's part because Ah, here they are like you men could- who have the power, you know. So head of this Yeah. territory, Yeah. the guy living there. Yeah, So it's kind of gang or something. yeah, that's like a gang, but that's cool. But we maybe Maybe we have problem. To, yeah, maybe we don't know. Okay. Gracias. Eyvallah diyecektim çocuğa. Şu yukarı taraflara çok gitmememiz gerekiyormuş. Aşağıda bir amcayla tanışmıştık biz. O demiş. Ben anlamadım tabii. Yukarılara çok fazla çıkmayın. Orada hani böyle bir çetelenme durumu mevzusu var. Hani başınıza bir şey gelmesin demiş. Şöyle ufaktan göstereyim size çok da yukarı çıkmadan. Ya bu kısımlarda ben şimdi hikayeyi anlatacağım size videonun ilerleyen kısımlarında. Eskisi gibi bir çetelenme, bir uyuşturucu, bir cinayet problemi yok. Ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Yani lokal insanlar uyarıyorsa dikkat etmek zorundayız. Abi şuraya bak, yıkılacak ya. Porro sabanero. Çok adaletsizsin be dünya. İnsanların yaşadığı koşullara bak. Bir de şehrin merkezini gezeriz başka bir videoda. Bir de oraları görürsünüz. Ki zaten biliyorsunuz yani. Normal şehir hayatını zaten hepimiz biliyoruz. Hola. Çok tatlıydı ya. Burada ne var? Ne haber? İyi misin? Vamos para el otro lado y subimos después. No sé por dónde es. Sí, te conozco. Lan bu da geçiyoruz ama inşallah yıkılmaz. Baksana pislik, çöplük. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Abi titriyor yukarıda. Abi işte şuralardan buldukları sağlam şeylerle bazı insanlar evlerinin dış cephesini yapmış ya. Ya böyle bir adaletsizlik olabilir mi ya? Burada yorganı görüyor musunuz? Bak Brezilya'da çok fazla görmüştüm. Bu tarz yorganlar böyle şeyler arıyorlar. Altlarına koyabilecek bir şeyler arıyorlar insanlar. Çünkü sokaklarda yaşıyorlar. Orada çok fazla evsiz vardı. Kolombiya'da da çok fazla evsiz gördüm ama Brezilya'daki kadar değil. Muz ağaçları varmış burada. Yani şu dış cephesi tuğla olan evler, tuğladan, sıvadan yapılan evlerde yaşayan insanlar şanslı diyebiliriz yani. Öyle bir yerdeyiz şu an. Hágale Barreto pues. es el figu. Bueno, después de que muere Pablo Escobar, quedan, por decir, residuos pues, de personajes soldados de él. Entonces, podría decir que ahí nacen las fronteras invisibles. Porque cada personaje de esos toma un barrio diferente de la ciudad de Medellín.
inclusive municipios aledaños a Medellín. We have here like invisible frontiers, you know. So we are in the frontier right now with other Yeah. neighborhood. Yes, we are in a neighborhood, and there are another neighborhood, and sometimes there are war between the two neighborhood, and they can kill people, and they can like fight a lot. And the last war that was before the coronavirus, you know. Ya no es una mafia como tal como la mafia de Pablo Escobar, que él era el patrón único de la ciudad, sino que ya hay varias Bacrins. Pues el dato exacto lo tendrá la policía, pero hay muchas Bacrin dentro de la ciudad. Bacrin es bandas criminales al margen de la ley. En el momento no hay guerra, entonces en el momento tú puedes pasar libre para allá y pueden pasar para acá, pero por los pelados que viven acá en el barrio no es recomendado que vayan para allá, porque de todas maneras se los pueden robar y matarlos. Chicken fights. Burada tavuk dövüştürüyorlarmış. Pazar günleri saat kaç dediler hatırlamıyorum onu da tavuk dövüşü yapıyorlarmış burada pazar günleri. Bunlar da savaşçılarımız. Kumar döndürüyorlar burada. Baksanıza. ¿Puedes grabar arriba, no? Después, cuando vamos a salir. Más o menos. Solo para la izquierda donde está la biblioteca. When we're gonna out, Only record to the left. only when we're gonna out, you have to record Okay. because in the right, you know, it's the parts of the top. Hemos sembrado frijoles. Esta es la huerta, la escuela. La escuela? La huerta, esa es la escuela. That's the escuela. Y esto era una huerta, acá hemos sembrado frijoles. What is that? Mira, allá hay unos tomatitos. For the school, Solo they los- do like I don't know how to say it in English. You know, they do fruit. They learn how to grow the Yes. vegetables. Yes. Ah, Here. That's the school. it's good. Eso sí, eso es súper. La manera de Mira, cocinar. mi viejo. Madre, Hola. ¿cómo estás? Ven Yemek aquí. pişiriyor abla. Acá vean. ¿Cómo está señora? To record it. Estos son los fogones. Ablamız yemek pişiriyor. Çok güzel bir sistem ama baksanıza. No, we go here. Okay. Only here. They work in reciclaje. I understand now. Anlatmışlardı da bana bu geri dönüşüm işinde çalışıyorlarmış buradaki bazı insanlar. Burada topluyorlarmış vesaire. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Ablalar burada ayrımını yapıyorlar. Daha sonrasında da buraya taşıyorlar sanırım şeylerle. Çuvallarla. Ha. Eso viene de abajo. Cuidado con los tomates de atrás. Cuidado con los tomates de atrás. Ah. ¿Y qué haces con eso? They're gonna to sell it. They gonna sell and make money. See, Yeah. that's the children who keep it. That's Children works on the street, Yes. take out the plastics and come here. Emocional. A lot of onion, you know. I cry. ¿Cómo está? Tiene que. ¿Todo bien? Sí. Yerim seni. Fıstık. Fıstık. They go in the school. They was in the school. ¿Cómo te llamas? Medio. Medi. ¿Y tú? Hola, parce. François. Carlitos Carlitos. Ha Carlitos. Meyer. Meyer Carlitos. Sí. Çok tatlılar ya. Era viendo cada pa. Buen provecho. Correa.
Kanka ne yapıyorsun sen orada ya? Okey. ¿Cómo la ves? Que disfruten un poquito de nosotros sola, ¿ya? Ay, gonorrea. Ah, poulet, poulet. Poulet. Suave. Otro más, monte. Comuna Tresi'yi gezmeye devam ediyoruz şimdi. Farklı bir kısmına geldik. Dün ziyaret ettiğim kısım Comuna Tresi'nin en yoksul mahallelerinden birisiydi. Bugün biraz daha böyle turistik bir bölgesindeyiz. Yine aslında lokal bir yer ama turistlerin de rahatlıkla ziyaret edebildiği bir bölgesindeyiz bugün. Burayı da göstermek istiyorum sizlere. Çünkü Comuna Tresi'nin komple bir hikayesi var. Yani burayı ziyaret etmeden olmaz diye düşünüyorum. O yüzden buraya da geldik. Dün buraya gelme şansım olmadı. Birazcık yorulmuştum. Çocuklarla başka planlar yaptık. O yüzden dedim bugün ziyaret edeyim. Bugün de yalnız değilim. Iana'yı diğer videolardan, önceki videolardan hatırlayanlarınız vardır. Iana Reis de bugün geldi Medellin'e. Yarın ayrılıyor. Beraber Comuna Tresi'de birazcık dolaşacağız. How are you? You good? So good. Not so good? Because of the stairs? Aa gidiyordum. Burası da bir favela. O yüzden böyle merdivenler normal. Hatırlayın Brezilya'daki favelayı. Vidigal'i ziyaret etmiştik. Rocinha'yı da tepeden görmüştük. Buradaki insanların yaşadıkları evler biraz daha diğer yere nazaran, dün ziyaret ettiğimiz evlere nazaran biraz daha iyi. For later, something like that. Normalde mesela Brezilya'da bir favelayı ziyaret etmek isterseniz tek başınıza gitmemenizi önerirler. Çünkü favelalar tehlikeli oluyor genelde. Önceden Comuna Trese dünyanın en tehlikeli, en çok cinayet işlenen, işte uyuşturucunun merkezi olarak sayılan bir bölge, bir mahalleymiş. Ama günümüzde daha güvenli. Yani yine tehlikeli olduğu bölgeler varmış. Ama gördüğünüz gibi mesela tek başımıza burada bir sıkıntı yaşamadan dolaşabiliyoruz. Yani tabii şimdilik başımıza bir şey gelmedi. İnşallah da gelmez. Genelde burası için önerdikleri, buraya geldiğiniz zaman yürüyüş turları var. Bedava yürüyüş turları var. Tur rehberleri bekliyorlar bölgenin belirli yerlerinde. Onlarla tura çıkmanızı tavsiye ediyorlar. Hani başınıza bir şey gelmesin, hala tehlikeli gibisinden şeyler söylüyorlar ama birkaç kişiyle konuştum ben buralı. Sıkıntı yaşamazsın, ziyaret edebilirsin dedi. Ama çok yukarılara çıkma dedi. Bakalım artık çok yukarıdan kasıt neresi tam emin değilim ama şimdilik dolaşıyoruz. Oo, ne haber? İyi misin? He? İyi misin? Ne yapıyorsun? İyi misin? Ne yapıyorsun? He? Buradan gidiyorum. Öyle daldık ama nereye gidiyoruz hiçbir fikrim yok. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Abinin manzarası güzelmiş ha. Ana ne güzel köpek. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Kapı açıkmış lan. Bu bölgenin bu kadar meşhur olmasının sebebi, bugünlerde turistlerin bu kadar buraya gelip ziyaret etmesinin sebebi Pablo Escobar.
Pablo Escobar abimizi zaten tanıyorsunuz. Dünya üzerindeki en büyük uyuşturucu patronu. Yani yaşamış en büyük uyuşturucu patronu diyebilirim. En meşhuru o benim bildiğim kadarıyla. Şöyle bir yandan sizlere manzarayı da göstermek istiyorum. İnsanların yaşadığı evlerle birlikte. O abimiz Medellin kartelini kurup burada uyuşturucu işi yaptığı sırada burası çok yoksul bir bölgeymiş. Yani burada doğru düzgün ev yokmuş. İnsanlar bayağı kötü şartlarda yaşıyorlarmış. Buraya bir sürü ev yapmış. Tabii Pablo Escobar abimizin servetini bilmeyen yoktur. Kendisi buradaki insanlara para saçmış. Bir sürü ev yapmış buraya. O yüzden insanların gönlünü çalmış. Ve burayı bir uyuşturucu transfer merkezi gibi kullanmış. Hani burada üretilmiyormuş uyuşturucu ama ülkelere dağıtılan, yurt dışına dağıtılan, özellikle Amerika'ya gönderilen uyuşturucuların çok büyük bir kısmı buradan geçiyormuş. Herhalde burada paketliyorlar, kontrolünü yapıyorlar vesaire. Hop veriyorlar uçağa bilmem neye, öyle gönderiyorlar. Anladığım kadarıyla. Öyle olunca buradaki insanlar Pablo Escobar'ı bayağı seviyorlarmış o dönem. Ama tabii kendisi para getirdiği gibi bela da getirmiş. Burada uyuşturucu işleri olduğu için biliyorsunuz uyuşturucu para getirir. Yani illegal işler çok para getirir. Paranın olduğu yerde insanlar o işi yapan kişinin elinden alıp kendileri daha çok para kazanmak ister. Öyle olunca diğer kartellerle böyle bir mücadelelere falan girmişler. Öyle olunca tabii çatışmalar, bilmem neler, tabii bir yandan hükümet de, devlet, Kolombiya devleti de şey yapmak istiyor. Pablo Escobar'ı böyle alaşağı etmek istiyor ki hani onun bu egemenliğini, baskınlığını bitirebilsin. Öyle olunca burada bayağı bir böyle insanlar zarar görmüş, öldürülmüş, yaralanmış vesaire vesaire. Buranın namı Pablo Escobar'ın getirdiği bir nam aslında. Yoruldum ya, nefesim tükendi. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Şimdi merdiven çıkıyoruz ya, biraz nefes nefese kaldım. Hava da sıcak çünkü. İşte 80'ler 90'lar buranın en tehlikeli olduğu dönemmiş. Kolay kolay böyle insanlar buraya girip çıkamıyorlarmış. Tamamıyla uyuşturucu yüzünden. Ama Pablo Escobar öldükten sonra 1993'ün Aralık ayında ölmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Escobar öldükten sonra devlet buraya işte operasyonlar düzenliyor. Bilmem neler yapıyor. Hani maksat buradaki bu uyuşturucu işini bitirmek ve burayı biraz daha güvenli hale getirmek. Ve bunu başarıyorlar. Ama şöyle bir ayrıntı var. Escobar öldükten sonra buradaki çeteler mahalleleri ele geçirmeye çalışıyor ki hani uyuşturucu işini onlar devralsın, parayı onlar döndürsün, onlar para kazansın. Öyle olunca çok daha büyük bir kaos patlamış. Yani sokaklara çıkamıyorlarmış insanlar burada. Millet birbirini vuruyormuş. Ama işte devlet operasyonlar falan düzenliyor. Bitiriyor o olayı. Şu an yine çeteleşme mevzusu varmış ama eskisi gibi değilmiş. Bazı noktalarda uyuşturucu satıldığını söyleyenler var. Dünkü konuştuğum abiler söylemişti. Bazı bölgelere gitmemen gerekiyor demişti. O da işte favelaların en yüksek bölgeleri oluyor genelde. Böyle bir durum var. Yani mahalleler arası bile çatışma oluyormuş zamanında. Birbirlerini vuruyorlarmış. Amaç bölgeleri ele geçirip daha çok uyuşturucu satmak ve para kazanmak. İnsan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, organ kaçakçılığı, organ mafyacılığı, yani bunlarda deli paralar var. O yüzden bunlar kolay kolay bitecek işler değil. Baksana, yani turistin olmadığı kısımlara kadar çıktık. Lokal insanların olduğu yerlerde dolaşıyoruz. Brezilya'da imkansız ya. Bayağı dar sokaklar. Yani burada da dar sokaklar var ama oradakiler labirent gibi daha dar ve köşede silahlı çocuklar bekliyor. Hepsinde telsiz var. Yani fotoğraf, video falan çekmenizin imkanı yok. Hatta yabancıysanız belli yerlerden geçemiyorsunuz bile. Yanınızda o bölgeden birinin olması lazım. What do you think about this favela for Comuna 13? I like. Did you feel like uncomfortable, unsafe? No, just they always look at women like a piece of meat. Şöyle insanların yaşadığı yerleri de göstermek istiyorum sizlere. Ya çok zor koşullarda yaşıyorlar hakikaten. Şu an biraz daha iyi koşullar geçmişe nazaran. Çünkü burası ciddi anlamda çok kötüymüş. Yani Pablo Escobar işte buraya biraz para yatırınca, çünkü burayı kaçma yolu olarak kullanıyorlar ve yamaçta olduğu için ve sokakları dar olduğu için kaçma yolu olarak kullanıyorlar ve uyuşturucu buradan geçtiği için onlar adına güvenli bir yer olması lazım. O yüzden bir sürü böyle ev yapmışlar. Yani güvenli bir alan yapmışlar kendileri için. Ama tabii insanların yoksulluğu maalesef insanın canını acıtıyor yani, maalesef.
Şöyle mahalle aralarını birazcık dolaştım. Şurayı da göstereyim sizlere. Böyle mahalle aralarını dolaştım. Baksana nasıl bekliyor bak. Görüyor musun bak şurada bir de şurada. Nasıl bakıyor bak. Ağzımıza sıçacak gibi bakıyor ya. Neyse çok da rahatsız etmeyelim hayvancağızı. Mahalle aralarında birazcık dolaştık. Şimdi sıra böyle turistik kısmı görmede. Grafitiler var, onları göstermek istiyorum sizlere. İnsanlar burada bir şeyler satıyorlar turistlere. Ondan sonra müzik yapan var, dans eden var. O şekilde para kazanıyorlar bak. Şöyle devam ediyor. Hatta böyle barlar da var. Orada oturup bir şeyler içebilirsiniz işte. Meyve suyu, kahve, alkol vesaire. Böyle sokakta müzik yapan abilerimiz, amcalarımız, genç kardeşlerimiz var. Dans edenler var. Şu an tamamen turistten para kazanıyorlar. Ha bak orada show yapıyor çocuk. Freestyle yapıyorlar. Meyve suyu içmeye geldik. Jugos naturales, yani doğal meyve suyu, sıkma meyve suyu. Kokonatlı limonata söyledim. Şeker var içerisinde, bir de sütle yaptı abla. Baksanıza getirdiği bardağı. Şöyle manzaraya karşı göstereyim sizlere. Lezzetli. Kolombiya'da çok meşhur. Limonatayı böyle kokonat suyuyla karıştırıyorlar. Gayet lezzetli oluyor. Bir de şöyle bir limon parçası koymuş abla. Onu da atalım içine de. Bir görgüsüzlük yapalım. Karıştıralım iyice, ekşi olsun. Birazcık mayhoş bir tadı var ama gayet güzel. It's like ice cream. Wow. Komuna 13'ün içerisinde bir sürü grafiti var ve her grafitinin bir anlamı varmış. Mesela bu Pachamama'yı temsil ediyor. Pachamama da doğa ana. Güney Amerika'da Pachamama'ya ritüeller yapıyorlar, ona dua ediyorlar. Böyle tur satın alırsanız, yani yürüyüş turu olarak geçiyor bunlar. Bahşiş karşılığı tura katılabiliyorsunuz. Ablalar, abiler sizlere bütün grafitileri, hikayeleri anlatıyor. Olay sadece bu grafitilerin hikayesini dinlemek değil, aynı zamanda burada yaşanan olayların da hikayesini anlatıyorlar. İnsanların hikayesini anlatıyorlar size turda. Ki bazı grafitilerde o insanların, yaşanan olayların da hikayesini yansıtmış sanatçılar, ama işte tura katılırsanız ancak onları öğrenebilirsiniz. Ne yazık ki ben çoğunu bilmiyorum yani. Ben sadece genel olayı merak ediyordum. Onu okudum, araştırdım. Detaylı olarak dinlemek isterseniz tura katılmanızı tavsiye ederim. Çok daha faydalı olacaktır. Coca y marihuana se aplica. Que le quita el dolor de la nalgada. Sí, señor. Buradan yürümeye başlayabilirsiniz. Daha sonrasında yukarı doğru çıkabilirsiniz. Burası biraz daha turistik part. Gördüğünüz gibi daha çok kalabalık, grafitilerin olduğu kısım. Yani grafitiler buradan başlıyor. Her yerde bulabilirsiniz grafitileri. Dediğim gibi turla katılırsanız hikayeleri dinleyebilirsiniz. Benim gibi tek de gelebilirsiniz. Güvenli. Yani korkmanıza, çekinmenize gerek yok. Gördüğünüz yani mahalle aralarında rahatça dolaştık. Ama bugün dolaştığımız kısım, yani Comuna 13'nin bu kısmını rahatça dolaşabilirsiniz. Dün ziyaret ettiğimiz yeri ziyaret edemezsiniz tek başınıza. Yanınızda o mahalleden birilerinin olması lazım. Ben o STK ile organizasyondaki abilerle gittiğim için onları tanıyorlar. O yüzden orada rahatça dolaşabildim. Ama tek gitsem sorun yaşardım büyük ihtimalle orada. Durum budur. Yani bir zamanlar dünyanın en tehlikeli şehrindeki en tehlikeli mahalleye geldik. Cinayetin, uyuşturucunun, illegal işlerin gırla döndüğü, insanların sokağa çıkmaya korktuğu bir yerde bugün rahatça dolaşabiliyoruz. Yaşanan hikayeler çok üzücü. Ne yazık ki çok üzücü. Ama onu aşabilmişler. Bugün gayet de turizm yapıyorlar. Turizmden paralarını kazanıyorlar. Hayatlarını bu şekilde sağlıyorlar.
Gayet güzel. Onlar için mutluyum açıkçası. Başka düşünüyorum hani ne anlatabilirim. Burayla ilgili bir ton bir şey okudum ama atladığım bir şey var mı? Şu an emin değilim. Atladıysam da kusura bakmayın. Birazcık araştırmanızı, okumanızı tavsiye ederim burası hakkında. Çünkü hakikaten yani yakın geçmişte böyle hakikaten kötü olayların yaşandığı, cidden insanlar için böyle okuduğunuzda üzüldüğünüz bir lokasyondayım. Zamanında çok fazla şey izledim burası hakkında, Escobar hakkında, işte karteller bilmem neler okudum, araştırdım. Yıllar sonra gelip ziyaret etme şansına eriştim. O açıdan mutluyum. Umarım keyif aldığınız videodan olabildiğince öğrendiklerimi aktarmaya çalıştım. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Ne kadar yorum atarsanız, ne kadar beğenirseniz, kanala abone olursanız kanalın videolarım o kadar çok öne çıkıyor. Ben de gezip göstermeye devam edebilirim sizlere. Adios amigos diyorum. Kendinize çok iyi bakın.